İnsan hayatı boyunca sadece şu okuyacağımız dersi bilse, inanın bütün hayatının rotasını değiştirir. Böyle dersler bilinmeyince de hayat rotası hüzünlü limanlarda sonlanıyor. Ama bilmek dediğimiz nerede bilmek? Sadece akılda mı bilmek? Sadece ezberde mi bilmek? Hayır. Kalplerin derinliklerine, latifelere kadar, imanın sırrına kadar bilmekten bahsediyoruz. Okuyoruz ama yeteri kadar Allah'ı bilme ve anlama noktasında derinleşemiyoruz. Ma arafnake hakka marifetike ya maruf. Seni hakkıyla tanıyamadım ey maruf, bilinmesi gereken. Bizim temel problemimiz burası. Bugün işleyeceğimiz ders öyle bir şey ki eğer kalben duyulup bilinirse bir insanın hayatının rotasını kökten değiştirecektir. Ama her hikaye böyle farkındalıkla bitmiyor maalesef. Öyle hikayeler var ki kişi maddeten yaşasa da manen intihar etmiş, ruhunu boğazlamış bir şekilde bitiyor bu hikaye. Ne demek? Manen intihar etmek demek, bir insanın affedersiniz artık hayvan standartlarında yaşaması demek. Yedik, içtik, uyuduk, gezdik, keyfettik ama dünyaya ne için geldiğimizi ve bilinmesi gerekenin ne olduğunu bilmeden bu hayatın sonlanması demek. Şimdi ben son model bir telefonu, bu telefonu daha önce hiç kullanmamış birisine versem ve bir gün beni evine çaya davet etse. Gitsem bu adamın evine, bir baksam benim ona armağan ettiğim son model, uydu iletişimi son model, kamerası son model, içindeki bütün teknoloji son model olan telefonu çaydanlığın altına koymuş. Ve bana diyor ki, ya Allah razı olsun ya, ben de şu çayın altına koyacak bir şey arıyordum dese, şimdi orada nasıl olur halimiz? Şunu deriz değil mi? Bu telefon madden yaşıyor ama manen ölmüş artık deriz değil mi? Çünkü kullanılması gereken yerde kullanılamamış. İşte bizim birçoğumuzun hayatı böyle. Madden yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz ama manen intihar etmişiz. Neden? Kendimizi uygun bir yerde kullanmadığımızdan dolayı. Şimdi şurada biriniz bana kaşıkçı elması hediye etsin. Ne demek ya, değil mi? Dünya ile kıyaslanabilecek bir kıymet var ya. Kaşıkçı elmas. Daha sonra ben de bir gün sana böyle gönlümden pırpır etse ya desem bizim eve bir çaya gel desem. Sen de eve çaya geldiğinde bir baksan kaşıkçı elmasını ayağı sallanıyor diye masanın altına koymuş. Hem benim verdiğim hediyeyi böyle mi kullandı diye bana bir üzülürsün, hem de kaşıkçı elması böyle mi kullanılır diye ikinci defa üzülürsün. Yani o kaşıkçı elması madden var değil mi? Var. Ama manen ne olmuş? İntihar etmiş durumda. Sen bu kadar cihazatlarla donatılmış bir insanı hedef olarak sadece dünyaya koştursan, haydi şu ailenin şirketi, haydi şu dükkanın, haydi sadece evini mutlu et, haydi şu gençliğini koru, sağlığına dikkat et gibi geçici, fani şeylerle koştursan bu insan madden yaşar mı? Yaşar. Ama manen intihar etmiş hükmüne geçer. Şu bedenden ruhun çıkmasına ölüm diyoruz ama işin aslı öyle değil. Ölüm dediğimiz ne biliyor musunuz abiler? Bizim ebediyete yani sonsuza bakan manevi organlarımızın, latifelerimizin kullanılmaya ölmesi aslında bizim manen intiharımız oluyor ve bu manen intihar bize 30, 40, 50 yıllık değil sonsuz bir hayatın kaybına vesile oluyor. Mesela muhabbet ediyoruz. Ya diyoruz ne var ne yok, hayat nasıl gidiyor? Ne olsun ya işte diyor. Vakit öldürmeye çalışıyorum diyor değil mi? Biz bir de bu cümleyi utanmadan söylüyoruz değil mi? Kainat bizim için dönüyor. Güneş bizim için doğuyor. Gezegenler, atomlar, hücreler, bütün ekosistem, bütün bizim için çalışırken sen diyorsun ki ben o bir dakikayı öldürmeye çalışıyorum. Senin bir dakika hayatın için bütün kainat sistemi çalışırken sen de aman canım ne olsun işte okey masasında, iş kuyruğunda, sırada, şurada burada vakit öldürmeye çalışıyorum diyorsun. Şimdi bunun ne hali biliyor musunuz? Madden yaşıyor musun? Yaşıyorsun ama manen intihara doğru gidiyorsun demek. Bu böyle bir hal işte. Biz ahirette en çok ambalajından çıkarıp kullanamadığımız makinalara üzüleceğiz. Bu makineden kastım ne? Manevi organlarımız değil mi? Bizim bu dünyanın hakikatini, eşyanın arkasındaki esmayı, Resulü Kibriya aleyhissalatu vesselam'ı derinlere kadar kalben hissedip lezzet alabileceğimiz o kadar çok makinamız var ki ahirette en çok üzüleceğimiz şey manen intihar edip bu makinaları ambalajından bile çıkaramamamız olacak büyük ihtimalle. Şimdi son model bir araba alsan, o arabaya Tofaş gibi davransan Murat, olur mu öyle? O arabanın bagajı otomatik, arabası, kapısı vakumlu, farları özel ama sen Tofaş gibi bir insan olmaz değil mi? Peki bu kadar Rabbini ve sonsuzu tanıyıp ona aday olsun diye böyle teçhizatlarla, cihazatlarla donatılmış bir insanı sadece dünyayı hedef gösterip hadi böyle yaşasan desen olur mu? O da olmaz. Ne olur? Manen intihar olur. Biz bu manen intihar kelimesini bir cebimize koyalım. Üstad Hazretleri bu meseleyle ilgili derin bir yol haritası çizecek. Üstad Hazretleri manen idam diyor. Ben biraz çevirdim onu. Manen intihar. Bismihi Subhanehu.
24. söz, 5. dal, 5. meyve. Ey nefis! Mükerreren söylediğimiz gibi... Üstad Hazretleri kime hitap ediyor? Nefse. Bize değil, nefse. Peki ne şekilde hitap ediyormuş nefse? Mükerreren, tekrarlı bir şekilde. Niye biliyor musunuz? Çünkü nefis sürekli bir hakikati bilse de sürekli üstünü kapamaya çalışır. Nefsin çalışma prensibi bu. Şu suyu elime aldığım anda eşya ile esmanın ipini keserekten bu su benimdir demeye çalışır. Gözlük için aynı şeyi söyler, dostluk için aynı şeyi söyler, çocuk için aynı şeyi söyler, gençliğin için aynı şeyi söyler, yediğin bir avuç yemek için aynı şeyi söyler. Bu yüzden nefsin yaptığı sürekli mücadeleye karşı nefse ikaz nasıl olması lazım? Tekrar ile olması lazım. Nefis onun üstünü ne kadar fazla örtüyorsa biz o kadar derin ve tekrarlı bir şekilde onun karşısına mukavemet etmemiz lazım. Şimdi burada da aklın bir kandırıcılığı var. Akılda diyor ki burada ya zaten okuyup bildiğin bir şeyi neden tekrar ediyorsun diyor. Doğru mu? Akılda da böyle bir olay var değil mi? Ben zamanında yaşamıştım. Bir arkadaş vardı böyle vesile olduğumuz. Bir gün yanında Risale-i Nur'dan tevafuk ettik. Birinci sözü okuduğumuzda edası, havası, üslubu, eliyle telefon oynaması. Ya ben zaten bu dersi biliyorum abi demeye getirdi olayı. Ve ben orada eyvah dedim. Şimdi akıl biliyor olabilir ama kalbin buna bu gıdaya sürekli ihtiyacı var. Ne gibi? Mesela bizim bedenimiz pilavın ne olduğunu biliyor mu? Biliyor ama yemekte yedik değil mi? Çünkü buna ihtiyacımız var. Şimdi nefse şunu iyi anlatmak lazım. Ben şurada bir duvar örmeye başlasam. Beni gördüğünüzde yaptığım hareket aynı hareket değil mi? Harcı vuruyorum, tuğlayı koyuyorum. Harcı vuruyorum, tuğlayı koyuyorum. Şimdi normalde göz görse der ki ya bu adam hep aynı hareketi yapıyor der değil mi? Ama benim işim bittiğinde, duvarlar örüldüğünde ortaya ne çıkıyor? Muazzam bir bina çıkıyor. Şimdi biz güya aynı şeyi anlatıyor, aynı şeyi görüyor, hep sürekli iman konuşuyor gibi nefis algılasa da biz bunları tekrar ettikçe ortaya ne çıkacak? Muazzam bir şahsiyet inşa edilmiş şekilde çıkacak. O yüzden önce şunu anlamamız lazım. Nefis bu işlerin tekrarına muhtaç. Üstad da o yüzden mükerreren söylediğim gibi diyor. Evet. İnsan şecere-i hılkatin meyvesi olduğundan... Bizi neye benzetiyor burada? Meyveye. Şimdi bir ağaç düşün ortada. Ağacın kökü gövdesine destek verir. Gövdesi dalına destek verir. Dalı yaprağa destek verir. Yaprağı meyveye destek verir. Şimdi ben bunu silsile olarak anlattım ama ağacın amacının tamamı meyvedir. Doğru mu? Siz mesela Urfa'da fıstık ekersiniz. Ne için ekersiniz? Meyvesi için ekersiniz. Siz limon ekiyorsunuz değil mi? Ne için ekiyorsunuz? Meyvesi için ekiyorsunuz. Ağacın tamamı nasıl meyve için çalışıyorsa kainatın tamamı kainat ağacının meyvesi olan benim için çalışıyor ya. Benim bak. Gezegenler ne için dönüyor? Benim için dönüyor ya. Güneş ne için doğuyor? Bak dünyanın 1.300.000 katı büyüklüğünde. Benim için ya. Vücudumdaki hücreler neden sürekli aktif çalışıyor? Benim için ya. Allah rahmet hazinesinden, topraktan o kadar nebatatı ne için çıkarıyor? Benim için. Yani kainatın meyvesi bensem bütün kainatın amacı ne? Benden başka hiçbir şey değil. Geçen belgesel izliyorum. Özellikle denizaltı çok ilginç değil mi? Çünkü dünyanın 3/4 ya. Nasıl balıklar var? İnanılmaz ya. Hayret ediyorsun ya. Kırmızısı, yeşili, moru, uzunu, elektriklisi. Hele o bilmem kaç yüz metreden sonrasında ışık gözükmüyor. Allah Azze ve Celle oralara öyle balıklar koymuş ki deniz anası falan. Kendi içinde ışıkları var ya. Akla zarar. Renkleri nasıl renkleri? İnanılmaz ya. Dünyada görmediğimiz belki de renkler balıkların üstünde. Balıklar bu kadar renkli ve güzel yaratılmışken diğer balıklar onların bu renklerini ve güzelliklerini görebiliyorlar mı? Peki kendileri üzerlerindeki bu güzellikleri görebiliyor mu? Ne kendileri görebiliyor ne diğer mahlukat görebiliyor. Peki denizin altında böyle envai çeşit güzellik var mı? Hangisi birbirinin güzelliğini görüp övebiliyor? Hiçbiri. Demek ki balık için değil. Balık o renkleri ve güzellikleri okuyabilecek bir muhatap için. Denizin altındaki güzellikler ne için var? Bakın yine konu meyveye gitti. Benim için benim. Benim ya. Sadece benim için var. Şimdi bina yapmayı biliyoruz değil mi? Artık biliyoruz yani. Medrese Allah nasip etti. İnşallah devamında da nasip edecek. İstanbul'da, Avrupa'da, başka yerlerde de nasip edecek. Şimdi böyle kayalık bir yerde bina yapsak ne çakarız biz kazık olarak? Fore kazık çakarız. Çaktık mı fore kazığı 30 metre, 40 metre, 50 metre? Peki süsler miyiz fore kazığı? Niye boyamayıp süslemeyiz? Peki binanın bize bakan yüzündeki kazıklar da bu kolon ve kirişler midir? Evet. Onları süsleyip boyuyor muyuz? Süsleyip boyuyoruz. Ne için? Çünkü gören birileri var. O zaman şunu demek zorundayız. Demek ki süslüyorsak muhatap var. Bakın denizin altı nasıl süslenmiş, boyanmış. Onun muhatabı balık mı? Yunuslar mı? Değil. Ahtapot mu? Değil. Denizin altındaki diğer organizmalar mı? Hiçbiri değil. Ama bir muhatap olmak zorunda ya. Bakın bir de semaya bakalım. Kuşlar nasıl? Yine bizim izlediğimiz belgesellerde var ya böyle siyah kanatlarıyla kendisine bir hale oluşturuyor. Buradan antenlerini koyuyor. Gözleri yeşil yeşil, sarı sarı, kırmızı kırmızı. Peki diğer kuşlar övüyor mu onun güzelliklerini? Ya sen ne güzel sararmışsın, ne güzel kızarmışsın. Sizce tavus kuşu kendisindeki 1001 çeşit rengin farkında mıdır? Peki diğer arkadaşları farkında mıdır? Peki Allah Azze ve Celle bunca kuşu ne için süslemiş? Bu kadar kuş
kendi güzelliğinin farkında değilse, demek ki güzellik varsa bu güzelliğe muhatap olacak birisi olmak zorunda ya. Kainat ağacının meyvesi olan bizim bir özel gücümüz var. Akıl diye bir cihazat var bizde. Mesela oturduğun masada önüne su konulmuşsa, ya bu suyu biri koymuştur deyip akıl gözün söylüyor bunu. Bu gözün söylüyor mu? Hayır, bu göz değil. Akıl gözün söylüyor, diyor ki ya bu suyu birisi ikram etmiş bana. Şimdi buraya pastalar, börekler, çörekler, çaylar gelse ne olur? Akıl gözümüz der ki ya Allah razı olsun ya, birilerinin hanımı yapmış. Tantuniler gelse ne olur? Allah razı olsun, Ömer demek ki konuşuyor yine. Ciğerler gelse ya Halis'ten Allah razı olsun, bak gene konuşturmuş deriz ya. Ama akıl gözü der ki bunları bir getiren var der sana. Şimdi bizim özel gücümüz bu, süper gücümüz bu. Kainat ağacının meyvesi olması hasebiyle kainattaki envai çeşit güzellikleri muhatap alıp anlayan ve algılayan ve bu güzelliklerden, bu sanatlardan sanatkara intikal edebilen tek mahluk biziz. Niye? Çünkü ağacın neyiz? Meyvesiyiz. Bakın, bütün ağaç meyve için feda edilir. Allah bütün kainatı meyve olan insan için feda eder. İnsan, özellikle bu kitabı okumayı bilen insan, yani hidayet nurunu almış insan, Allah Azze ve Celle için o kadar kıymetli ki. Kimi zaman bir kişi için bir peygamber göndermiş ya. Hidayet bu kadar mı önemli? Bakın, peygamber diyorum ya. Peygamber yani. Allah Azze ve Celle'nin kameti kıymeti tarif edilmez en kıymetli kulları. Tarif edilmez yani. Siz değil, biz değil, hepimizin toplamı değil. Peygamber diyoruz ya. Allah'ın en sevgili kulları. Bazen birinin hidayet nuru için bunu göndermiş. Peki bu esnada biz yine sorsak, desek ki ya bak, kainatta bu kadar güzel sanatlar var. Bunları okuyacak biri lazım. Şu cevapları alıyoruz. Ya kardeşim, ben eğlenmek için geldim diyoruz değil mi? Bugün aşağıda Cio'yu gördüm de bizim. Kesinlikle bu matematik çalışıyor dedim. Cio, ne çalışıyorsun dedim. Abi diftek çalışıyorum dedi. Diferansiyel denklemler var ya. Allah Allah. Belli dedim ya, hayata küsmüş. Şimdi o diferansiyel denklem kitabını alsak, bizim 19 yaşındaki Safa'ya versek ne olur? Hayata küser. Ne olacak? Kendini mahzene falan kapatır. Niye? Çünkü o kitabın muhatabı Safa olamaz. Bizim Cio gibi anca bir mühendis olabilir. Şimdi şu kainat kitabına bak. Ne diyordu adam az önce? Ya ben eğlenmeye geldim, hayatı yaşamaya geldim. Bu cümleyi elzem, birazdan yine kullanacağız. Hayatı yaşamaya geldim. Şimdi baktığında bu kainattaki güzelliklere geyik muhatap mı? Değil. Ceylan muhatap mı? Değil. Bakteriler, virüsler muhatap mı? Değil. Ay kendi güzelliğini bilir mi? Ay kendi varlığını bilmez. Güneş bilir mi? Güneş kendini bilmez. Demek ki sen eğlenmek ve keyfetmek için değil, özel cihazatın ve özel makinalarınla kainat ağacının meyvesi olarak bütün bu güzelliklere muhatap olmaya geldin. Çünkü bir güzellik varsa mutlaka onun muhatabı var. Evde hanımlarınız pastayı neden süslüyor? Hele bir teşekkür edin diyor. Çünkü muhatap olun bu güzelliklere diye, öyle değil mi? Şimdi biz bunu bırakıp desek ki ben kainat ağacının meyvesiyim ama bunları okumuyorum. Ben meyveyim ama meyve olarak davranmayacağım diyen var değil mi? Bakalım ne olacak birazdan başımıza gelenlere. Asıl yapmamız gerekenleri yapmayarak sürekli yapmamamız gereken diğer şeylerle uğraşıyoruz. Vakit böyle geçiyor değil mi? Sen bu tohumunu kulluk toprağına atacaksın. Meyveler çıkacak senden. Ama bu vazife hep zor geliyor değil mi? Zahmetli geliyor. Kur'an'ı okuyacaksın, anlayacaksın. Rabbine kulluk edeceksin. Peygamber Efendimiz ve sahabeler gibi yaşayacaksın. Onların yolunda yaşamaya çalışacaksın. Ben antrenman yapmaya gittiğimde çok şaşırıyordum. Kendini vücut yapmaya adayan insanlar görüyordum. Adayan, ama bakın. Spor yapan demiyorum ya. Sen spor yaparsın, Allah vücut da verir. Onu da demiyorum. Adayan. Haftada 400 yumurta yiyen insan gördünüz mü? Ben gördüm. Sabah namazı ve sabah namazından önceki vakitte, yani teheccüd vaktinde kalkıp beslenen insan gördünüz mü? Namaz kılan demiyorum. Adam o saatlerde kalkıyor ki vücudu tekrar beslesin. Niye? Çünkü vücudu pazulu bir hale getirmesi lazım. Peki en son ne oluyor? Vücudu yaptın mı? Şişirdin mi? Sonra aldın o vücudu, ne yapacaksın? Toprağa gömeceksin, akrebe yılana yem yapacaksın. Bunun için mi ya? Bu yani hayatın amacı bu mu? Bu kadar mı? Yani ruhumu cesedim için yiyeceğim. Ama bizim nasıl yapmamız lazımdı? Ruh için cesedimizi eritmemiz lazımdı. Ne gibi? Ağaç olmak için kabuğunu eriten bir çekirdek gibi olmamız lazımdı. Allah Allah. Kainat ağacının en kıymetli meyvesiyiz. Ama meyvesi olduğumuzu anlamazsak bak kimlere yem olacağız. Hadi okuyalım bakalım. Buyurun. Meyve gibi en uzak, Meyveden kasıt kim asker? Biziz. Ana konu neydi Sinan? Manen intihar. Evet. meyve gibi en uzak ve en cami ve umuma bakar ve umumun cihetül vahdeti içinde saklar. Bakın meyve neymiş? Umumun cihetül vahdeti. Ne demek bu biliyor musunuz? Yani umumda ne varsa, güneşi, bulutu, toprağı, ağacı, hepsi ne için? Meyve için. Meyve onları neyine vesile oldu? Vahdetine. Biz neyiz kainatın? Birlik olmasının sebebi biziz. Bütün kainatı Allah sistematik şekilde yaratıp çalıştırıyorsa meyvesi, yani insan için. Şu sana verilen kıymete bakar mısın? Bazen çok sevdim dediğin dostuna bir su getir desen ona üşenir. Allah kainatı çalıştırıyor ve bu Allah diyorsun ki acaba beni sevmiyor mu? Allah Allah. Evet. Bir kalp çekirdeğini taşıyan
ve yüzü kesrete, fenaya, dünyaya bakan bir mahluktur. Biz meyveyiz, içimizde çekirdek var. Çekirdek aslında dünyaya, fenaya bakıyor. Anlaşıldı mı? Ubudiyet ise onun yüzünü fenadan bekaya, halktan hakka. O çekirdek dünyaya bakıyordu. Onu ubudiyet toprağına atarsam sonsuza bakacak. Diyelim ki yeryüzünde bütün kayısılar bitmiş. Son kayısının çekirdeği benim elimde. Şimdi ben bu çekirdeği yesem 3 dakikadan sonra bütün lezzeti bitecek mi? Bitecek. Ben buna sabredip toprağın altına eksem devamında milyarlarca kayısı benimle buluşacak. Demek ki o çekirdeği toprağa gömmek, çekirdekten vazgeçmek değil, milyarlarca çekirdeğe ve kayısıya talip olmak demek. Şimdi olay bu. Biz çekirdek halindeyken dünyaya bakıyoruz. Çekirdeğiken neye bakacağız? Dünyaya. Çekirdeği ubudiyet toprağına ekersen sonsuza meyve olacak. Ve devamında ne olacak? Halktan hakka gidecek. Burada halktan kasıt yaratılmışlar demek. Bu yaratılmışlar derken yani diğer yaratılmışlar da gündemimizi çok meşgul ediyor. Ahmetler, Mehmetler, amcamlar, atamlar, ötemler değil mi? Yani biz önce Allah'a kul olduğumuzu bir türlü anlayamıyoruz. Ya Rab ben sensiz yapamam, diğer her şeysiz yaparım. Ama sensiz yapamam demeyi çok ihmal ediyoruz. Öyle olunca ne oluyor? Çekirdek kalıyoruz ve yüzümüz nereye gidiyor? Ahmet'e, Mehmet'e, patrona, hanıma, çol çocuğa. Onların hakkı hukuku var mı? Var. Allah'ın hakkından sonra var ama. Sırasını karıştırıyoruz. Ondan sonra ne olacak biliyor musun? O çekirdek zaten uyanamamış. Toprağın altına, kulluk toprağının altına girememiş. Ahirete gitmiş. Ondan sonra bir dökülecek bizim böyle. Bütün ne varsa. Ahmet'ten bekledi, Mehmet'ten bekledi. Osman'ın peşinden koştu. Ali'nin arkasından gitti. Şöyle oldu, böyle oldu. İşiydi, gücüydü, zevkiydi. Daha sonra Allah Azze ve Celle şöyle demez mi sizce? Kimin rızasını kovaladıysan git. Ne istiyorsan ondan iste şimdi. Der mi demez mi? Demek çekirdek kalmakta çok büyük tehlike var. Bu meyveden kastımızı anlıyorsunuz değil mi? Latifeleri konuşuyorum. Manevi organları konuşuyorum. Buyurun. Kesretten vahdete, müntehadan mebdeye çeviren bir hayt-ı vuslat. Bakın mebde başı demek, münteha sonu demek. Normalde bir çekirdeği şurada bekletirsem, etsem, ateşe atsam, bir şey yapsam o çekirdek ölmüş olurdu. Ama o çekirdeği toprağın altına attığımda çekirdek olarak ölmüştür. Ama yeni bir hayat olarak aslında ağacın ve hayatın başı olmuş oluyor. Biz de şunu söyledik değil mi az önce? Bunları tekrar ediyorum, nefsin buna ihtiyacı var. Bizim dünyaya bakan yüzümüz manevi organlarımızın çekirdek hükmünde oluşu. Yani hala kalbinizi dünyadan çekemiyorsanız eğer nedir durum? Bizim o manevi organlarımız çekirdek hükmündedir. Çünkü o dünyaya bakıyor. Sen onları kulluk toprağı ile buluştursan, çekirdek ölüp yarıldıktan sonra yeni bir aleme açılacak, yeni bir aleme inkişaf edecek, yeni bir aleme neşvinema bulacak. İşte o kulluk toprağıyla buluşturduktan sonrasında ne olacak? Yeni bir başlangıç olacak. Yani çekirdek öldü gibi gösteriyor şeytan ama hayır ölmedi. Yeni bir başlangıç oldu. Biz aslında bu dediğimi dünya için yapıyoruz. Mesela bazen elimizde para oluyor. Ne yapıyoruz? Ya bu para erimesin diyoruz. Bunu altına çevirelim, madene çevirelim, bilmem neye çevirelim diyoruz. Aynı olay. Elinde bir çekirdek var. Eriyecek mi? Gençlik gidiyor değil mi? Bel ağrıyor mu? Boyun ağrıyor mu? Ağrıyor değil mi? Şimdi bu çekirdeği bizim çevirmemiz lazım abi. Ya kulluk toprağına gömeceğiz, çevireceğiz, değerlendireceğiz. Ya da bu cihazatların hepsi paketi açılmamış halde karşımıza çıkınca bir pişmanlık duyacağız. Ama insan ise bu erimeye razı olamaz ha. Ancak kusura bakmayın bir hayvan gibi yedim, içtim, ettim. Ancak böyle yaşarsa değil mi? Normalde koca fil bir otla doyarken şu Mehmet bir kuru ekmek bir suyla doyar mı? Doyar. Normal olarak doyarım. Ama öyle mi yapıyoruz? Öyle yapmıyoruz. Sofraya bir oturuyoruz. Allah'ın Rahman sofrasına, o hazinelerine elması, armudu, çileği, çiğ köftesi değil mi? Envai çeşit. O zaman şunu anlamam lazım. Koca fil 200 kilo ot yiyip doyuyorsa bu Mehmet kuru ekmekle doyacakken öyle değil de kainat önüne sofra olmuşsa amaç benim doymam değil. Başka bir amaç var. Rahman hazinelerini ve hazineleriyle kendisini tanıttırmak istiyor ve diyor ki ek çekirdeğini kulluk toprağına. Niye ekeyim ya Rab? Bak tanıttırıyorum ama sana kendimi. Dünyada, geçici dünyada bu kadarını veren ahirette neler vermez. Sineğin vızıltısına bu kainatı yaratan bir midenin duasına, sonsuzluk arzusu için kalbin duasına, ahirete neler yaratır bir hesapla dediğimiz anda biz bu cihazatları kulluk toprağına ekip geliştirmemiz gerekiyor. Çok acı olacak yoksa. Çok acı olacak sonumuz. Evet. Müntehadan mebdeye çeviren bir hayt-ı vuslat yahut mebde ve münteha ortasında bir noktayı ittisaldir. Evet, orada ortasında demesi, tekrar söyleyeyim, ağaçla buluşma. O ortasını temsil ediyor. Tohum kulluk toprağıyla buluştuğunda ortaya ahirete bakan meyveler çıkacak. Bu yüzden şeytanın en büyük hilesi sendeki çekirdekler yani tohumlarla
Kulluk toprağını buluşturmamak. Çünkü eğer sendeki çekirdek toprağa atılırsa, bir de ne derler o birinci suya? Can suyu verilirse ondan sonra o çiçek suya müptela olur mu? Olur değil mi? Susuz yapamaz artık. O yüzden şeytanın en büyük oyunu kişideki çekirdek ile o kulluk toprağına buluşmasını, hele o birinci can suyunu almasını engellemek. En büyük olay burası. Geçen bir ses kaydı gelmiş böyle çok zahmetli hayattan bir tane abla ses kaydı göndermiş. Yaşı da var biraz. Cidden sıkıntılı hayatlar geçirmiş. Bir ders ile hayatı değişmiş ve diyor ki bak sakın hem bu işi bırakmayın hem benden önce ölmeyin ha diyor. Bir de tehdit. Ya şimdi bak ne oldu biliyor musun? Kulluk toprağına girmiş ya bir can suyu yedi. Bir ders ile can suyu yedi. Evet devam edelim. Nasıl ki tohum olacak kıymetdar bir meyve-i zişur. Bakın. Şimdi burada meyve-i zişur dedi. Farkında mısınız? Zişur ne demek? Şuurlu demek. Şimdi normalde meyvede şuur var mı? İşte Üstad Hazretleri bizi temsil ettiği için meyve-i zişur diyor. Sen, ben o ağaçtaki meyveyiz. Kendimizi hayal edelim ha. Farz et ki sen o ağaçta meyvesin ama nasıl meyve İsmail? Şuurlu. Üstad Hazretleri biz olduğumuz için o örneği veriyor. Nasıl ki tohum olacak kıymetdar bir meyve-i zişur, ağacın altındaki ziruhlara baksa. Bakın bir dakika. Tehlikeli sulara girmeye başladık. Ağaçta meyve miyim? Cümlede de diyor ki tohum olacak diyor. Allah Allah orada garip. Çünkü ben o meyveyi düzgün kullanırsam bir elmadan 1000 elma alacağım. Az önce çekirdek dedik, kulluk toprağı dedik. Sen ağacın meyvesi olacaksın dedik. Hikaye yeniden başlıyor. O meyve olmakla bitiyor mu Sinan? Bitmiyor. Yeni hikayeye geçtik. O meyvenin içindeki tohumları kullanırsan bir kavundan 1000'ler kavun çıkar. Kavunu açtığımızda ne var içinde? 1000'ler kavun var ya. Her biri diyor ki ben 1000'ler kavunum ama beni kulluk toprağıyla buluştur diyor. Bak hikaye başka bir yere gitti. Bir planım var. Diyorum ki ben bu ticareti biliyorsam, akıllıysam şu meyveyi bir ısırıkta yedirip bitirtmem. Ben bu meyvenin bütün tohumlarını ektirip 1000'ler elma olurum diyorum. Ne demek bu? Ahirete. Ahirete 1000'ler olurum demek. Ama ağacın altında birileri var diyor. Ağacın altında kim dolanır? O meyveyi mundar etmek isteyen hayvanlar dolanır. Şu meyve düşsün de bir şunu bir ısırayım koparayım der değil mi? Peki o hayvan o meyvenin kıymetini bilir mi? Şunu der mi mesela? Ya ben bu elmayı alayım, tohumlarını ayırayım, şöyle topraklara ekeyim de yıllar sonra belki bunu yerim demez değil mi? Ne yapar? Seni alır, ısırır, kazurat nevinden, dışkı nevinden dışarı atar. O ağacın altında bekleyenler kimler biliyor musun Sinan? Ehli dünya kim varsa onlar. Her birisinin amacı nedir? Seni bir ısırıkta yemek. Şimdi geçenlerde bir arkadaş böyle. Çok sakat bir hayattan dönüyor. Bu hakikatlerle tanışıyor. Daha sonra bütün aile engel olmaya çalışıyor. Kendi tabiri şu şekilde. Babalarım, kardeşlerim aman işlere bir şey olmasın diye engel oluyor. Eşim aman akşamları benle olsun diye. Bakın dikkat edin. Allah'a kulluk olmadığı müddetçe her birisi dünya menfaati. Bu işin birincil öncülü nedir? Allah'a kulluktur. O yüzden sen o meyvenin ya tohumlarıyla sonsuza bakan bahçeler, fidanlar ekeceksin ya da ağacın altında bekleyenlerin iltifatlarına kapılacak bir çırpıda yenip biteceksin. Bir lezzet ile. Buyur devam edelim. Güzelliğine güvense, kendini onların ellerine atsa veya gaflet edip düşse. Bakın o meyvenin aşağıdakilere yem olma sebebini açıklıyor. İnsanın kaybetmesinin 2 sebebini açıklıyor. Bir diyor güzelliğine güvense. Yani enaniyetine güvense demek bu. Enaniyetine güvenmek ne demek biliyor musunuz? Ben kendim bunu yaptım. Ben zaten beceririm. Ben güzelim. Diyerekten kendisini yemek isteyen ağacın altında bekleyenlere kendisini feda ediyor. Niye? Dünya ilişkisi. Dünya çıkarı. Birinci sebep bu. İkinci sebepte de gaflet kelimesi geçiyordu farkındaysanız. İkinci kelimede de hakikatin farkında bu kişi. Kendisini ahiret için kullanması gerektiğinin farkında mı? Farkında. Ama öyle bir gayyaya girdaba düşüyor ki gafletten dolayı kendisini ehli dünyaya kullandırmaya devam ediyor. Bir insan bile bile neden ahirete adım atamaz? İçinde imanın gücü buna yetmez. Şimdi şurada çok ağır bir masa olsa desek ki Safa şu masayı kaldır gücü yetmez. Ama Cio'ya desek kaldır Cio'nun gücü yeter. Pazulu adam Cio değil mi? Şimdi biz de bazen bir şey yapmak istiyoruz. Sefa istemez mi o masayı kaldırmak? İstemez olur mu ya? Tek eliyle kaldırmak ister. Abilerime sofra yapayım der değil mi? Ama neyi yetmiyor? Gücü yetmiyor. Şu başı secdeye eğdirmeyecek kadar güçsüz bir iman var içeride. Baş secdeye neyin gücüyle gider Sedef? İmanın. Başı secdeye eğdirmeyecek, sabah seni uyandıramayacak, haramı şöyle ileriye itemeyecek kadar zayıf bir iman var. Her şeyin farkındasın ama ağacın altında bekleyenlere kendini yem etmekten geri duramıyorsun. Çünkü zaaf-ı iman diye bir hastalığa giriftar olmuşsun. Devam. Onların ellerine düşecek, parçalanacak. İsmail kimin ellerine?
Ağacın altında bekleyenlerin. Sen nesin o ağaçta? Meyve. 2 yolun var mı? Birinci de meyveyi onlara yedireceksin. Ya biz dünyada 10 numarayız onlarla diye. İkinci de diyeceksin ki olmaz, olmaz. Ben bu meyveleri ekeceğim, sonsuzluğa bir kavundan 1001 kavun çıkaracağım. Sonra her 1000 kavundan da 1000'er kavun çıkar mı? Demek okurken böyle tam hikayede kendimizi yerleştirmemiz lazım. Buyur. Onların ellerine düşecek, Aşağıda bekleyenlerin, evet. parçalanacak, adi bir tek meyve gibi zayi olacak. Şimdi ben tekrar anlatmak istiyorum. Ders çok kıymetli bir ders çünkü. Ben ağaçta meyveyim. Aşağıda muzır, zararlı birileri bekliyor beni. Ben onların eline düşsem, onlar benim içimdeki cihazatın, programın, düşünmenin, bunların kıymetini bilirler mi? Bilmezler. Hayvanın benden talep ettiği nedir? Sadece lezzettir. Neyi talep eder? Zevkini talep eder hayvan, değil mi? Hayvanlık pazarında insanlık geçer mi? Aslanların ortasına düşsen bir konuşalım desen olmaz, değil mi? Peki şimdi o ağacın altında bekleyenleri bir konuşalım. Ehli dünya. Ehli dünya senin neyine kıymet veriyor sence? Ya çok mükemmel bir insan falan. Dünyada beyler böyle bir ilişki yok. Çünkü İslam'dan doğan merhametin olmadığı yerde menfaat olur. Bunu anlamanın yolu var mı? Çok basit bir yolu var. Hadi bakalım var olan gücünüz sizden eksilsin. Mesela maddi gücünüz eksilsin. Pazu gücünüz eksilsin. Tanıdıklarınız vardı, onlar eksilsin. Gençliğiniz vardı, insanlar kullanıyordu, gençliğiniz eksilsin. Ondan sonra da ben onun yolunu ölürüm dedim, arkadaşlarınıza bir arayın bakalım. Param bitince ne olacak? O kadar fedakarlık gösterdiğin yerlerden vefa göremeyeceksin. Çünkü onlar senin neyine talip? Meyvendeki kendi lezzetine talip. Bir insan dünya için birini seviyorsa kendindeki lezzeti için seviyordur. Bir ısırığını alacak mı alacak, çok affedersiniz ondan sonra kazurat deminden, değil mi? Peki Allah senin neyine talip? Senden menfaati var mı Allah'ın aşağı? Kulluğuna talip. Bu yüzden vazgeçmiyor senden. Senden hiç vazgeçmeyen annenin içine bu şefkati atan senden vazgeçer mi? Geçmez. Niye? Menfaatsiz kulluğuna talip. Yaratırken bile muhabbetten sevmiş, öyle yaratmış. Allah Allah. Şimdi bir insanda bu hakikatleri bildikten sonra Allah'a karşı meyil değil, ben bu meyvemi Allah'a karşı kullanacağım ve 1001 meyve çıkaracağım değil de ben dünyada şu beni seviyor, bu benim için ölürmüş, bu bensiz yapamazmışlar için bu meyveyi versek o insana akıllı denebilir mi hiç? Mümkünat yok. Evet, devam edelim. Eğer o meyve Yani ben, evet. noktayı istinadını bulsa, içindeki çekirdek bütün ağacın cihetül vahdedini tutmakla beraber ağacın bekasına ve hakikatinin devamına vasıta olacağını düşünebilse, o vakit o tek meyve içinde bir tek çekirdek bir hakikati külliye-i daimeye, bir ömrü baki içinde mazhar oluyor. Çekirdekti, ne oldu? Koca bir ağaç oldu. Ama dayanamaz da ehli dünyanın iltifatlarına kanarsa, ağacın altında bekleyenlerin iltifatlarına kanarsa vay haline. Evet. Öyle de insan eğer kesrete dalıp kainat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa, Önemli 2 tane kelime öğrenmemiz lazım. İnsan neye dalıp dedi İsmail? Kesrete. Şimdi kesret nedir, vahdet nedir? Bunları bir konuşalım. Vahdet, birlik demek, yani Allah demektir vahdet. Vahdet deyince ne anlayalım Onur? Allah. Kesret aslında çokluk demek ama Allah'a giden yolda engel olan her şeye biz kesret diyeceğiz. Şimdi kainattaki rızıklara baktığında Sinan, rızıklar aslında kesrettir. Elması, üzümü, armudu zaten kesret olmasa üzümü kullanıp başka şekle sokmazlar. Bak Allah'a engel yola götürüyor mu? Kainattaki rızıklara baktığında aslında kesrettir ya. Elması, armudu, balığı, geyiği, ceylanı, nesi aklına geliyorsa artık. Rızık deyince biz de hep et konuşuyoruz. Sen bu kainattaki rızıkların her birisine baksan, her birisinin üstündeki Rezzak mührünü görsen bu sefer vahdet oluyor hepsi. Demek ki bütün eşyanın üzerindeki aynı esma mührünü görmeden vahdete varmak yok. Bütün rızıklar kesret halinde. Sen hepsinin üzerindeki Rezzak ismini gördün, o mührü gördün ve dedin ki bunların her birinin tek bir sahibi var. Tek bir gaye, tek bir amaç için bana bunları sunmuş, ikram etmiş dediğin anda kesretin yani çokluğun vahdete dönüyor. Şimdi acaba kainata bu gözle bakabilecek miyiz? Şimdi evladının muhabbetinden Allah'tan uzaklaşan insan tanıdınız mı? Çok. Çok yani ahir zaman yani olmazlar oluyor ahirde. Şimdi normalde evlada muhabbet uygun sıralama ve koşullarda olduğunda muazzam bir şey. Değil mi? Cennet nimetlerinden bir nimet belki de. Ama bir insan evladına muhabbetten, vesveselerle, kuruntularla onun peşine koşmaktan, kulluğunu, namazını, ibadetini terk etse evlada muhabbet ne olur? Vahdet mi, kesret mi? Kesret olur ona. Bakın Me'ariç diye bir sure var. Me'ariç yükselmek demek. Me'ariç Sure-i Celilesinde şöyle bir ayet geçiyor. Halbuki birbirlerine gösterilirken
Olay cehennemde geçiyor. Birbirlerine gösteriliyor. Günahkar kişi artık çıkmış mı ortaya? O günün azabı karşısında ister ki bir insan bir azap şiddet görse acaba ne ister? Ahirette bir insan kulluğunu yapmadığında bak ne oluyor? O günahkar kişiler o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak cehenneme versin de kendisi kurtulsun. Sen şimdi dünyada diyorsun ya beni alın. Ahirette ne diyeceğim biliyor musun? O evladımı cehennemin ateşinde fidye olarak yak ama beni muhafaza et diyeceksin. Biz birincisi ahiretin ne olduğunu anlamıyoruz. İkincisi bizim öz sorumluluğumuz önce Allah'a. Bunu anlamıyoruz. Yani bir kişi Allah'a olan kulluğunu başka şeye feda edemez. Bak bu kadar açık bir ayet gördünüz mü ya? Şimdi insanın en sevdikleriyle bile kesrete düşmesi ne demek anlıyor musunuz? Çoğu genç kardeşimiz en sevdiğiyle harama yani kesrete düşmüyor mu? Allah'tan uzaklaşmıyor mu? Helal yolu varken halbuki. Şimdi bir insan Allah'ın ona verdiği mal mülk ile meşgul olup Allah'a iman etse ne olur? Vahdet mi kesret mi? Kesret olur. Şimdi biz şurada bir sofra kursak Ede. Sofrada şu arkadaşın önüne bardakları, şunun önüne suları koyduk. Dürüm yiyeceğiz. Tavuk döner. 10 tane tavuk döneri de senin önüne koyduk. Ne demek bu Ede? Onlara dağıt diye senin önüne konmuş demek değil mi? Demek Allah birisine fazla mal mülk vermişse bunun amacı nedir? Dağıt yani. Bunu uygun bir şekilde benim yolumda kullan demektir. Ama biz ne yapıyoruz o mal mülkle? Sen 10 tane dürüm alıp odana kaçıyorsun. Peki bu dürümleri sana ısmarlayan razı gelir mi bundan? Gelmeyeceği gibi mal mülk ile kesrette boğulan, vahdeti unutandan da Allah razı gelmeyecek. Çok tehlikeli bir olay. Neden oluyor biliyor musunuz? Meyvemi nerede kullanacağımı, hangi kulluk toprağına ekeceğimi bilmemekten oluyor. Bakın inanılmaz bir rota. Öyle de insan eğer kesrete dalıp kainat içinde boğulup dünyanın muhabbetiyle sersem olarak fanilerin tebessümlerine aldansa... Bakın tebessüme diyor. Yani pembe pembe gülüyorlar, güzel gözüküyorlar. Kötü gözükmüyorlar. Ama Allah'tan koparacaklar. Ona aldansa evet. Onların kucaklarına atılsa elbette nihayetsiz bir hasarete düşer. Neden nihayetsiz? Şimdi ben şu suyu kaybettiğimde benim kaybım nihayetsiz olur mu? Olmaz, su kadar olur. Ama sonsuza aday olan bir insan sonsuza gidemezse kaybı sonsuz yani nihayetsiz olur. Ne oldu? Meyveyi ağacın altında bekleyenlere ama nasıl bekliyorlar? Tebessümle. Tebessümle bekleyecek ki cennet ucuz olmasın ya, değil mi? Evet. Hem fena, hem fani, hem ademe düşer. Hem manen kendini idam eder. Birinin kendisini idam etmesi ne demek? İntihar etmek demek. O yüzden dersin adını ne dedik? Manen intihar olur. Velev çevirdik birisini. Desek ki kardeşim sen manen intihar ediyorsun. Farkında mısın desek? Cevap ne biliyor musunuz? Hayır ben hayatımı yaşıyorum. Yani manen intiharın karşılığı ne olmuş? Hayatımı yaşıyorum. Bu şirketin bütün yükü benim omuzlarımda. Eve ben bakmazsam kim bakacak? Ekmek aslanın ağzında. Bu mesuliyetleri idare etmek kolay mı zannediyorsun? Yani Allah Azze ve Celle seni kul olarak imtihana sokarken sana verdiklerini bilmiyor muydu? Hani teklifi mala yutak yoktu. Hep öyle diyorduk değil mi? Ayette öyle demiyor mu? Kaldıramayacağından fazla yük vermeyeceğiz diyor. Hani öyleydi. Hani ona iman ediyorduk biz. Demek ki senin rotan şaşmış hemşerim. Meylin başka yere. Bir insan yapamıyorsa derinlerde o dünyaya muhabbeti bir türlü gitmiyordur. Başka hiçbir sebebi yok. Ve insan hissetmiyor da bunu. Farkında mısınız? Mesela konuşuyorsun adam gülmeye devam ediyor değil mi? Yani bir insanı asacaksın. İdam sehpasına da çıkmış. Gülmeye devam edip idam sehpasını süslüyor. Sizin hiç şey oldu mu böyle? Gençlik ergenlik zamanında böyle yumruğu bir atardı cama bir sinir anıyla. Oldu mu hiç öyle? Sinirler gitmiş. Daha sonra tutsan şunu kaldıramıyor. Benim öyle bir arkadaş vardı balıkçı. Şöyle yani onda görmüştüm küçükken. O da böyle bir olay yaşamış da vurmuş elini. Kesmiş sinirleri. Cimcikliyorum yok, ediyorum yok, atıyorum yok. Nasıl bir insanda sinirler öldüğünde hisler de ölüyorsa o adamda da ahirete namzet sinirler, latifeler öldüğünde hisleri de ölüyor, acıyı hissetmiyor. Ama olay nerede biliyor musun? Bir insanın acıyı hissetmemesi demek, iyileşmesi demek değildir. Problem çok büyük Sinan. Kan gitmiyor demek. Hani bazen bağdaş kurup otururuz. Kalkarız ayağı hissetmemişiz. Niye? Kan gitmemiş. Kan. Ne gitmiyor? İman gitmiyor. İman. Akıbet ne kadar üzücü değil mi? Çocuğunu fidye verir diyor ya. Çocuğunu. Hiç hayal edemiyoruz değil mi? Ben edemiyorum. Dünya namına sorsalar derim böyle şaka yapmayın basın gidin derim yani. Ama orada diyor ki çocuğunu fidye verir diyor. Onu yak beni yakma der diyor. Öz sorumluluk ne demek? Kulluk ne demek? Kulluk toprağı ne demek? Allah Allah. Evet. Hem madem kendini idam eder, eğer lisan-ı Kur'an'dan... Burada lisan-ı Kur'an dediği aslında Risale-i Nur'a Üstad Hazretleri lisan-ı Kur'an da diyor. Yani burada lisan-ı Kur'an'dan murat nedir? Risale-i Nur. Evet. Eğer lisan-ı Kur'an'dan kalp kulağıyla... Bakın kelle kulağıyla değil, kalp kulağıyla. Evet. İman derslerini işitip başını kaldırsa
vahdete müteveccih olsa ubudiyetin miracıyla arş-ı kemalata çıkabilir. Baki bir insan olur. Nasıl bir insan olur? Baki, sonsuz. Bakın Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor ya. Üstad Hazretleri'nin cümleye bak. Ve madem bakinin ayineleri, bu da Allah Azze ve Celle'nin esmasının ayneleri değil mi? Evet, buradan örnek verelim. Bakinin ayneleri. Bakinin rengini, hükmünü alır ve bir nevi bekaya mazhar olur. Bu bir adetullah İsmail. Feda ettiğin şey, feda ettiğin şeyin rengini alır. Şimdi İsmail sen sonlu birisin değil mi? Ben şu suyu senin için feda etsem geçici bir menfaati var, doğru mu? Peki ben bu fani olan, geçici olan suyu Allah için feda etsem ne olur bu? Sonsuzun rengini alır. Feda ettiğin şey, feda ettiğin şeyin rengini alır. Peki senin içindeki ruh sonsuz değil mi? Peki sen onu dünyaya feda etsen ne oldu? Sonlunun rengini aldı bu sefer. Baki, faninin rengini almış oldu. Allah Allah. Üstad Hazretleri'nin elmasları kırılacak cam şişelere tercih ediyorlar dediği cümleyi şimdi anladınız mı? O yüzden mahlukatın açtığı yarayı Allah doldurur. Baki olan odur. Ama Allahsızlıktan açılan bir yarayı hiçbir sonlu, hiçbir fani dolduramaz. Allah yaşatmasın ama hadi buyurun deneyip görelim. Devam. Ey nefsim, madem hakikat böyledir ve madem millet-i İbrahimiye'densin aleyhisselam, İbrahim vari, la uhibbül afilin, ben batıp gidenleri sevmem de ve mahbubu bakiye yüzünü çevir ve benim gibi şöyle ağla. Şimdi biz İbrahim milletindensek eğer ruhumuz batanları sevmez. Hazreti İbrahim'in de öyle oldu değil mi? Ay'a baktı, yıldıza baktı, güneşe baktı ve hepsi batıp gittiğini gördü ve dedi ki la uhubbil afilin, ben batıp gidenleri sevmem dedi. Şimdi bizde de böyle bir ruh var. Elimizde biten, elbet son bulan şeyleri bir türlü sevemiyoruz. Deniyoruz da ama değil mi bunu? Mesela ya bir araba aldım var ya, artık hayat benim. 3 güne sıkıldı. Öyle olmuyor mu? Ruhun tenekeyle doyabilmesi sizi şaşırtırdı değil mi? Sonsuz bir ruh. Madde bile değil, mana. Tenekeyle nasıl doyabilir ki? Abi bir ev aldım bildiğin gibi değil. Mesela bir ev en fazla ne olabilir? Ha? 4 duvardan fazla yani. Ya bir yayla aldık öf! Ne yani cennetten arsa mı burası? Garip bir deneme aslında. Mana olan ruhunun maddeyle doyurma çabası. Ahmaklıktan başka bir şey olamaz ya. Niye? Çünkü biz İbrahim milletindeniz. Batıp gidenleri bu ruh sevmez, sevmez, sevmez. İmkanı yok sevmez. Bu yarım kalmışlıkların her birisi tamamlansın diye ahirete bakar. Yani yarım kalan tüm hayaller tamamlansın diye seni ahirete sürüklemek içindir. Allah Allah. Bizde şöyle oluyor durum. Şimdi bizim nefsimiz misal aleminde bir köpek gibi. Tefekkür edelim mi birlikte? Şurada bir tane köpek sayalım. Köpek biraz bizi rahatsız eder değil mi? Gelir hırlar, eder vesaire. Biz bununla baş edemezsek eğer, ya bu sussun diye ne yaparız? Habire besleriz. Habire besleriz. İşte az önce söylediğim onlar. Dünyayla doyurdun. Bir 5-10 dakika seni rahat bırakır mı köpek onlarla uğraşırken? Bırakır değil mi? İşte biz de o nefsi beslediğimizde 5-10 dakika bırakıyor bizi. Peki daha sonra köpekse eğer fıtratının gereğini yapıp daha yine saldıracak mı? Ama artık saldıracak olan yavru fino köpeği değil. Kaplan gibi bir köpek gelecek. Niye? Sen beslediğin için. Her harama giden yolda küfür tohumu niye mevcut, anladın mı? Sen onu beslemeye devam edersen normalde 1-2 ısırıkla kurtulacağın ama kafasını ezeceğin bir fino köpeği varken aslan ettin, aslan. Yanlış ilişkilere, yanlış dostluklara, yanlış dünyaya onu memnun edeyim, akrabayı memnun edeyim, atayı öteyi memnun edeyim ama kulluk bilinci, kulluk toprağı nerede yok. O nefis ne oldu? Küçücük köpekti değil mi? Kafasına 2 vuracaktım, 2 ısıracaktı. Bizim kavgamız bitecekti burada. 2 ısırığa dayanacaktın. Aslan oldu. Hadi boğuş bakalım. Güç yetmiyor. İş daha zor bir hale geliyor değil mi? İşte bizim nefsimizle ilişkimiz böyle. Onu biraz susturayım diye onu büyütüyoruz onu. Onu büyütüyoruz. Buyur devam edelim. Buradaki Farisi beyitler 17. sözün 2. makamında yazılmakla burada yazılmamıştır. Şimdi bir insan hatırlarsanız kelle kulağıyla değil kalp kulağıyla diyor Üstad Hazretleri. Yani bu dersleri kellemizde kafamızda değil kalbimizde marifetle derinleştirmemiz lazım. Bir insan Rabbini bilmeyi marifetle taşlandırmazsa bu yolda derinleşmezse bu yol o insana ne gelir? Ağır gelir. Ve ne olur ağır gelince? Meyve daldan düşer. Kime yar olur? Aşağıda bekleyenlere yar olur. O yüzden şöyle bir duayı hayatımıza katalım. Senin yolunda güzel insanlarla olmak istiyorum diye dua edelim. Allah Azze ve Celle kötü insanları hayatımızdan çıkardığında biz duamızın kabul olduğunu inşallah anlayacağız. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davanan elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salavat.